Ben operatör doktor Şenol Er, beyin sinir omurilik cerrahisi uzmanıyım. Cerrahi uzmanıyım. Yani ameliyat yapan bir uzmanım aslında ama konuşmamızın ilerleyen dakikalarında da daha da bunu açmak isterim. Artık ameliyatsız tedavilerin dünyada, Türkiye'de ve dünyada ön plana çıkması nedeniyle, ilimin, bilimin ilerlemesi nedeniyle artık bıçağı neredeyse bıraktım. Çünkü gerekmiyor ve insanlarımızı çok daha basit, kolay, risksiz, acısız, kanamasız, narkozsuz bir şekilde bel ve boyun fıtıklarının o şiddetli ağrılarından kurtarıyoruz. Bu zaten mevcut bir tedavi şekli. Bunu ben bulmadım. Hani hacıdan hocadan el almışlığım yok. Bilimsel bir çalışmanın, yurt dışındaki bilimsel bir çalışmanın Türkiye'deki uygulayıcısıyım ve özellikle cerrah olarak başladığım bu tıbbi tedavi dünyasında bıçağa gerek kalmadan insanlarımızı bu şekilde iyileştiriyor olmanın huzuru, mutluluğu ve keyfini yaşıyorum. Bir kere cerrahi branştan geliyor olmanın bir avantajı var bende. Yani yıllar içerisinde benim 20 bin insanımızı ameliyat ettim. 46 yıldır. Ben 2023 yılı itibarıyla 64 yaşındayım şu anda. 46 yıldır bu işin içinde 20 bin insanımızı ameliyat ettim ve anladım ki bu işin ameliyatsız tedavisi çok daha basit, iyi bir şekilde oluyor. Nedir? Oradaki sinire bası yapan fıtık parçasını biz uyguladığımız tedaviyle önce çakıl taşı kıvamındaki sert bir halden önce lastik kıvamına indiriyoruz uyguladığımız tedavilerle. O lastik kıvamından bir süre sonra sünger kıvamına indiriyoruz ve bir süre sonra da pamuk kıvamına indiriyoruz ve sanki artık ayağınızın altında, ayakkabının içinde çakıl taşı yok da normal bir çorabınız var gibi ayağınıza hiçbir şekilde batmadan yürüyerek hayatınızı sağlıklı, mutlu sürdürebiliyorsunuz. Uyguladığımız yöntemin fonksiyonu, oluşturduğu tedavi biçimi bu şekilde. Bir şey daha söylemek istiyorum. Hafif bir ayrıntı belki. Hani bir iğne yaptık, cart ağrım geçti, yarına koş dağ başında. Böyle bir tedavi dünyada yok. Bu tedavi sağlıklı bir tedavi değildir. Bu tedavi sadece ağrıyı keser ama sebebi yok etmez. Uyguladığımız tedavinin bir süresi var. Yaklaşık 2 hafta, 2,5 hafta içerisinde hasta yavaş yavaş iyileşiyor. Bir hasta insan, yani rahatsız bir insan bir doktora keyfinden gitmez. Şifa bulmak için gider. Yani beni anla, benim derdim var, lütfen bana empati yap, beni anla diyerek gelir. Biz hastalarımızı sanki evimize gelen bir misafirmiş gibi karşılarız. Hastalarımız bizi sever, biz hastalarımızı severiz ve bu karşılıklı sevgi içerisinde inanın halledemeyeceğimiz hastalık yoktur. Allah kimseye vermesin, çok daha ağır hastalıkları bile doktor hasta sevgisiyle karşılıklı halledebiliriz. Elimizde hiçbir sihirli değnek yok. Biz insanın kalbine ve ruhuna hitap ediyoruz. Bilimsel olan dünyada kabul edilmiş tedavi yöntemleri var. CGF artı tetik nokta enjeksiyonları. Ben bunları kendi beyin cerrahi tecrübemle birlikte harmanlayarak kendime has bir takım bir format attım o tedavilere ve yaklaşık 46 yıldır tıbbi cemiyetin içerisindeyim. Dolayısıyla beyin cerrahlığımın da verdiği bir görsel tecrübeyle, az önce dedim ya 20 bine yakın ameliyatımız var. Artık 2 yıldan beri gerekmediği için yapmıyorum. Ameliyatları her zaman yaparım. O benim bir altın bileziğim. Ama gerekmiyor, o nedenle yapmıyorum. Niye? İşte bu CGF artı tetik nokta enjeksiyonları artı başka bir takım nöral terapide diyebileceğimiz tamamlayıcı tıp yöntemlerinin bir harmanlamasını yaparak, kendime has bazı soslar katarak bu tedaviyi uyguluyoruz hastalarımızda. Başka branşlarda da var. Kendine has katkılarını uygulayan doktor meslektaş arkadaşlar var. Onlar hemen fark ediliyor zaten tedavide. Ameliyat
çok çok az hastalarda artık gerekebiliyor. Ya hemen hemen gerekmiyor bile zaten. Ameliyat olan bir hasta nüks halinde, fıtık ki 1/3'ünde olur bu. Yani kendi annenize babanıza yapar gibi ameliyat yapın. Ben bu işin içindeyim. 1/3, 1/4, 3-5 yıl içerisinde nükseder. Fıtık nüksetmese bile ağrısı nükseder falan filan. O ameliyat olup iyileşmeyen, bir daha nüks edip ameliyat olman şart denilen hastaları da bu yöntemle iyileştirebiliyoruz. Hiçbir alerjik durum yok. Tam tersine şunu da söyleyeyim, güzel bir soru oldu. Bu yaptığımız tedavi kişinin bağışıklığını arttırıyor. Bağışıklık ne demektir? Dışarıdan gelen, vücuda saldıran herhangi bir viral de olabilir, fıtık da olabilir, başka hastalık da olabilir. Onlara karşı da vücudun bağışıklığını arttırıyor. İnanın öyle hastalarımız var. Boyun fıtığı nedeniyle tedavi yaptığımız hastanın astımı da varmış. Tedavi bitip boyun fıtığı iyileştiği zaman hocam Allah senden razı olsun benim astımım da iyileşti diye geldi. Bunun gibi neler neler. Üresi düzelen hastalar, böbrek problemleri düzelen hastalar. Tedavide iyileşme süresi, şimdi biz sivrisinekle uğraşmıyoruz, biz bataklıkla uğraşıyoruz. Yani biz bataklığı kuruttuğumuz zaman buraya gelen sivrisinek de yok oluyor. Dolayısıyla bataklığı kurutmak biraz zaman alıyor. Yoksa ben hastanın ağrısını 2 tane çok kuvvetli iğne yaparım. Aslanların, kaplanların ağrısını keseriz. Ama iyileştirdik mi sizi? Hayır. Çöpü halının altına süpürdük. Dolayısıyla o çöp orada duruyor. Biz o çöpü alıp dışarıya atıyoruz. Yani bizim iyileşmede bir süremiz var. Bir hanım bile hamile kalıyor, 9 ay 10 gün sonra çocuğu dışarıya çıkarıyor. Çünkü o zaman zarfında çocuk büyüyor. Vücudun hastalıkları bir tamir etme süresi var. Elinizin üstünde de bir kabuk bağlasa, bir çizdirseniz en az 1 hafta 10 gün bu kabuk iyileşmesi için ellemeyeceksiniz orayı. Bel fıtığında da böyle. Belinizde veya boynunuzda bir yara var. Veya kanal darlığı, onu da öğreteyim. Boyunda düzleşme, kanal darlığı bunlar dahildir tedavimize. Bazı hastalar onu soruyor. Kanal darlığına da iyi geliyor mu? Evet, iyi geliyor. Mesela bazı hastalar var. 100 metre yürüyor, ağrıdan durmak zorunda kalıyor. Kanal darlığı bu. Veya başka kan damarın darlıklarında da olabiliyor ama genelde kanal darlığı belden. Onlar da çok iyi cevap alıyorlar bu tedaviyle. O nedenle biz bataklığı kurutmak için yaklaşık 2 haftaya ihtiyacımız var. 2-2,5 hafta. Yani biz ilk tedavimizi yaptığımız zaman şak diye hastanın ağrısı geçmiyor ertesi gün. Azalıyor, azalıyor, azalıyor. Elimizin üzerindeki yara gibi gün gün, hafta hafta iyileşiyor. Ama iyileştiği zaman da yara iyileşmiş oluyor ve kesin iyileşmiş oluyor. Anlatabildim mi? Zaten bir anda çabuk olan bir şey hayırlı değildir. O yarın tekrar eder. Tabii ki şimdi bir yaşam biçimi çok önemli. Nasıl ki sağlıklı olmak için sigara içmememiz gerekiyorsa, ne bileyim çok fazla karbonhidrat, ekmek yememiz gerekiyorsa, bel ve boyun fıtığı olmamamız için de bazı hareketlerden uzak kalmamız lazım. Yani vücudumuzu hor kullanmayacağız. Gençken hor kullanıyoruz ama yaşlılıkta çıkıyor ortaya sonra. Yeni aldığın arabayı dağa bayıra vurursun ama kısa sürede araba bozulur. Vücut da böyle. Arabamızı, vücudumuzu hor kullanmayacağız. Bizim yaptığımız bıçaksız bir ameliyat aslında. Normalde bıçaklı ameliyatta nasıl kendimizi koruyor isek, bunda da bu şekilde koruyacağız. Daha az koruyacağız. Bıçaklı ameliyat kadar değil, daha az koruyacağız ve ömür boyu mutlu, huzurlu bir yaşantı süreceğiz. Benim bu konuda kısaca söyleyeceklerim bunlar ve izleyen bütün dostlara da mutlu, huzurlu, sağlıklı, ağrısız, sızısız, ameliyatsız günler dilerim.